Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu, sohbet etmek istediğim konu Amerika Birleşik Devletleri'nde vermiş olduğum siyaset bilimi üzerine. Bugün biraz daha farklı bir konuya değineceğim. Siyaset biliminin içinde geçen fakat aslında hayatın ta kendisi olan bir mesele bu. Peki nedir bu mesele? Azınlığın tiranlığı. Demokrasi deyince aklımıza genelde şu gelir: çoğunluğun yönetimi. Ama ya çoğunluk sessizse, ya çoğunluk dağınıksa, konuşmaya çekinen bir çoğunluk varsa ve bu boşluğu çok iyi örgütlemiş, çok ses çıkaran ama sayıca daha az olan bir grup bu boşluğu dolduruyorsa, işte o zaman demokrasi maske takar ve adalet yerini güç oyunlarına bırakır. Azınlığın tiranlığı kavramı tam olarak bunu anlatmakta. Sayıca az ama etkili olan bir grup toplumun geri kalanını istediği gibi yönlendirmekte. Bazen siyasi bir klik, bazen ekonomik elitler, bazen ideolojik bir çevre, ama ortak özellikleri şu: sistemi ellerinde tutmak için ne gerekiyorsa yaparlar. En acısı da şu: bu sistemi elinde tutmak isteyen insanlar bazen her riski göze alabiliyorlar çoğunlukla. Ve bu gücü kaybetmemek için ölmeye de razı oluyorlar, öldürmeye de. Ama çoğunluk dediğimiz kitle sadece yaşamak istiyor. Kendi halinde, barış içinde ve mutlu bir şekilde yaşamak isterler. Fakat bu sessizlik onları gitgide görünmez hale getirir. İşte o zaman azınlık tiranlığı tam da merkezde yer alır. Şimdi sizlere birkaç örnek vermek istiyorum ki konuyu biraz daha somutlaştıralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'daki filibuster uygulamasından biraz söz edelim. Normalde yasayı geçirmek için 60 oy gerekmekte. Ama 41 kişilik bir azınlık bile yasa sürecini tıkayabilmekte. Halkın büyük çoğunluğunun istediği sağlık reformları, çevre düzenlemeleri ya da eğitim bütçeleri ya da eğitim hakkında bir değişim, bir gelişim sadece bu azınlığın inadıyla yıllarca bekletilebiliyor. 300 milyonluk veya işte 400 milyonluk bir ülkenin iradesi 41 senatörün eline bakmakta. Peki bu adil mi? Avrupa'dan örnek verelim dilerseniz bir de. Özellikle koalisyon sistemlerinde, ki bunu Avrupa'da son zamanlarda görmüştük, %4-5 oy almış küçük partiler kilit rol oynayabiliyor. Mesela bir de Orta Doğu'ya bakalım. İsrail'de ultra ortodoks partiler genelde koalisyonun anahtarını elinde tutarlar ki bunlar toplamı %14'ü oluşturur. Bu ve talepleri kabul edilmezse hükümeti düşürüyorlar. Ne oluyor? Dini kurallar laik yasaların önüne geçiyor İsrail'de. Halbuki halkın büyük çoğunluğu böyle bir talepte bile bulunmamış. Fakat küçük bir azınlık devletin tüm işleyişini tıkayabiliyor. Türkiye'de de bir tanıdık bir durum var. Bu %1 veya 2 oy almış bir parti meclis dengelerinde anahtar konuma gelebiliyor. Bu da halkın çoğunluğunun istemediği kararların alınmasına neden olabiliyor. Ki bunu geçen seçimde gördük. Yani çoğunluk karar veremiyor. Azınlık karar vermekte belirleyici bir rol oynuyor. Peki bu halkın iradesi mi? Bu halk iradesi mi, yoksa azınlıkların etkisi mi? Bir de güç ve parayı elinde tutan azınlıkları görelim. Sadece siyasetle bitmiyor bu iş. Bir de ekonomik azınlıklar var. Parayı, medyayı, şirketleri, algıyı, hatta siyaseti elinde tutan insanlar sayıları az ama etkileri çok büyük. Vergi sistemini kendilerine göre düzenlerler. Halkın emeğini değersizleştirirler.
politikaları perde arkasından yönetirler ve her şeyin istedikleri gibi olmasını sağlarlar. Bunlar sistemin görünmeyen tiranlarıdır. Konuşmazlar ama karar verirler. İsimlerini pek bilmeyiz ama hayatımızı aslında onlar etkiler. Ve bu insanlar da o gücü kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Alınabilecek her türlü riski de almaya hazırdırlar. Sessiz çoğunluk ise ay sonunu getirmeye çalışırken sadece tüm bu olanları izler. Yıllar önce Ege Üniversitesi'nden mezun olmuş bir İranlı doktor ile tanışmıştım Tahran'da. İran'da rejimi konuşuyorduk. Ben sordum. İran halkı bu rejimi destekliyor mu diye. Ve gerçekten de eğer destekleri varsa neden birçok insan ülkeyi terk ediyor? Türkiye veya Batı ülkelerine gidiyor. İranlı doktorun aslında gözlerinde ben gerçek cevabı gördüm. Bana şöyle dedi. 80 milyon insan var bu ülkede. Rejimi destekleyen ise 5 milyonu 10 milyonu geçmez. Ama bu 10 milyon insan gücünü bu gücü kaybetmemek için ölmeye de öldürmeye de kurşun atmaya da hazır. Diğer 70 milyon ise ne ölmek istiyor ne de öldürmek. Sadece yaşamak istiyorlar. Ama hepsi korkudan susuyor. Çünkü savaş istemiyorlar. Hayatlarını hapishanelerde geçirmek istemiyorlar. Bunu duyunca içim burkuldu açıkçası. Çünkü bu sadece İran'a özgü değil, dünyanın birçok yerinde de durumun böyle olduğunu biliyorum, gördüm de. Sistemin direksiyonunda gözü kararlı ama azınlık olan bir grup var. Çoğunluk ise bir köşeye çekilmiş, susmuş ve kaderlerini bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Dijital alanda da tiranlık son derece üst seviyelere çıktı son zamanlarda. Dijital alanda da aynı durum geçerli aslında. Sosyal medyada küçük ama örgütlü gruplar insanların düşünce özgürlüğünü baskılayabiliyorlar. Bir mahalle terörü oluşturup, bir mahalle baskısı terörü oluşturup linçleyebiliyorlar. Bir kişi bir paylaşım yapıyor, bir grup organize oluyor, linç başlatıyor, çalıştığı kurum baskıya uğruyor, susturulan bir kez değil, 1000 kez düşünmeye başlıyor. Bir sonrasında da ne Facebook'ta, ne Instagram'da, ne de Twitter yani X platformunda bir paylaşım yapmaya cesaret edebiliyor. Yani azınlık tiranlığı artık sadece siyasette değil, ekranlarda hatta zihnimizde de var. İnsanlar konuşmadan önce mutlaka defalarca düşünüyorlar. Peki bu durumun çözümü ne? Demokrasiyi yaşatmak için 3 temel şey şart aslında. Güçlü kurumlar, yargı bağımsız olacak, medya özgür olacak, siyaset hesap verilebilir olacak. Bilgi ve eğitim sessiz çoğunluk, bilinçli çoğunluk haline gelmeli. Yani insanlar artık düşündüklerini özgürce söyleyebilmeli. Örgütlü sivil toplumlar olmalı. Sadece azınlıklar değil, çoğunluk da hakları için birlikte hareket etmeli. Ne azınlıklar çoğunluğu ne de çoğunluklar azınlıkların hakkını gasp etmeli. Yani tek çare susmamak, bilinçlenmek ve birleşmek. Şimdi size son kez sormak istiyorum. Gerçekten halk mı yönetiyor yoksa çok iyi örgütlenmiş, gözünü karartmış bir grup insan mı? Bir grup elit mi? Siyasi, ekonomik elit olabilir. Demokrasiyi yaşatmak için sadece oy vermek yetmez. Fikir üretmek, sorgulamak, konuşmak lazım. Yani hayata katılmak gerekiyor. Yani bildiklerimizi, duyduklarımızı bir kez daha sorgulamamız gerekiyor. Eğer bu video sizde bir şey uyandırdıysa lütfen yorumlara yazın. Hatta paylaşın. Yalnız olmadığınızı bilin. Unutmayın. Çoğunluk susarsa tiranlar konuşmaya başlayacaktır ve konuşmaları hiç susmayacaktır. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bu videoyu da beğendiyseniz sizin gibi düşünenlerle paylaşmaktan korkmayın. Bir sonraki videoda
Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.